Selam millet. Siz toplaşana kadar ben hemen ayarlarımı yapayım. Ses mes denemelerini de yapalım. Arkasından. Umarım herkesin keyfi yerindedir. İlk açtığım an çok fazla konuşmuyorum çünkü gelen arkadaşlarla sonra tekrar aynı şeyleri konuşuyorum. Hal hatır soruyorum. O yüzden biraz daha bekleyerek konuşuyorum. Ama canlı yayına değil de videoyu sonradan izleyen arkadaşlar varsa hani sessizliği yanlış anlamasınlar. Canlı yayın olduğu için ilk başlarda birazcık bekliyorum işin gerçeği. O yüzden. Valla Görkem fena bir şekilde geçiyor. Güzel de geçiyor bir yandan. Yoğun. Sağlam bir harika savaşı bizi bekliyor. İşin gerçeği. Şimdi ayarlamalarımı bitiriyorum. Hemen sonra dönüyorum. Bilal'cim hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Sağ olasın. Arif hoş geldin. Hakkı hoş geldin. Selamlar. Zorlu ve sağlam bir savaş bizi bekliyor. Şöyle. Evet, ayarlamaları yaptım. Hemen sohbete bakacağım ben de. Estağfurullah Arif'cim. Derslerin önemli. Başarılar, iyi şanslar. Gördüğünüz gibi biz 28 kişiyiz, 2 milyar güç. 27 kişiyle 2 milyar güç. Arada pek bir fark yok. Bir kişi az olmalarına rağmen güçler eşit sayılır. Kraken yoksa güzel olur. Kraken varsa işimiz zor. Çünkü bizdeki en güçlü kişi 145 milyon güçte. Sonra 131, sonra 120. Yani Kraken'imiz yok. En fazla balina diyebiliriz kendimiz için. Karşıda bir Kraken varsa Kraken'le balina arasında artık çok fark var. O yüzden işimizi çok çok zorlar. Umarım karşıda bir Kraken falan yoktur. Kraken varsa yandık. Ve rakip de önemli bir krallık. 10. Kasap hoş geldin, sağ olasın. 10. Ama Görkem'i de şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani onun şu an ilk üçte gibi bir şansı yok ama 40'la aradaki puan farkının kapanmaması için kazanmamız şart. Ya da örnek veriyorum 9'la. Bu arada fili merak edenler için göstereyim. Gruplarda sorusu geliyor. Öncelikle KVK'da 40'la eşleştik arkadaşlar. Ee, Sıkıntı. Yani işimiz zor 40 için. Onlara puan vermemek gerekiyor. İkinci sıradalar şu anda. O yüzden savaşıp savaşmayacağımızı şu an söylemeyeceğim ben.
Yani taktik, strateji açısından paylaşmayı çok doğru bulmuyorum. Ama gerekli önlemi alacağımızı söyleyebilirim 40'a karşı. Çünkü şu tabloya baktığınızda adamlara puan vermememiz gerekiyor. Birinciliği kaybetmemek için. Genel tabloyu da şöyle göstereyim. Harikadan sonra kısaca yine bir bakarız. Birinciyiz, ikinci 40, üçüncü 9, dördüncü 2, beşinci 5, altıncı 34, yedinci 10, sekizinci de 130. 130 çok geride. O yüzden 130'u eleyelim. Şöyle bakalım. İlk 7 olarak düşünelim. Buradaki puana yani 10 da biraz geri kalmış durumda. Onlar da 2 defa 40 ile eşleştiler. Puan kasma şansları olmadı. 40'la anlaşma yapıp kale sıfırlama yapmamışlar. Hani açık arazi, işte farm gibi şekillerde savaşmışlar. Bu oyunda arkadaşlar maalesef ki oyunun yaptığı bir şey. Kale sıfırlamazsanız puan kasamıyorsunuz. Bakın ilk 5'te 4 kişi bizde. Hani burada başkası yok yani. Neden? Kale sıfırlanarak yapılıyor bu puanlar. Doğal olarak buradaki puanlar da kale sıfırlanarak yapılıyor. İttifak puanları da. Sezonluk puan belli bir yere kadar arkadaşlar. 14.000'de kitleniyor. Yani siz ne yaparsanız yapın. Buradan daha fazla puan alamıyorsunuz. Burada aktiviteler, işte harika yarışmasında yaptığın puan, şafak yarışmasında yaptığın puan, filde vesaire. Onu da farm keserekten bu puanları yapma şansınız yok maalesef. Onlar o şekilde anlaşmış ve o yüzden de bir puanları yok. 40'la müttefikler diyebiliriz. Burada yüksek buff kullanacağım. 30'luğu kullanacağım. Aynı şekilde saldırı ve savunmayı da çünkü rakip güçlü görünüyor. Ona göre bir girişim yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yoğun bir gündü. Bakamadım oyuna. O yüzden şeyim bile full yani. Ne derler dayanıklılığı. Hadi baba hızlı gel. Başlamasına 5 dakika var biliyorsunuz bu arada. O yüzden çok şey yapmıyorum. Bu görkemde 40 ile 10 müttefik olaraktan görünüyor. Yani umarım çölde mesela eşleşmeyiz. Eşleşirsek çok çok zor. Yani çok zor abi. Şu dayanıklılık biraz eriteyim ki yüklensin diye yaptım. Harikaya gitmeden. Full'de çünkü puan gelmeyecek. Şimdi gidelim. Şuradan teknolojide basayım da şu da gitsin. Aynen. Şimdilik yeter. Harikaya geçelim. Yolumuz uzun sürebiliyor bazen. Asker de basmadım da ama önemli değil. Babil'deymiş. Lubu'yla gideceğim. Şuraya bak abi. Bir bastık buff'ı 190k asker. 194k ve 192k askerle gidiyorum. 200k asker oluyor artık buff'larla. Yani ki benim bu kadar oluyor. Krakenlerinkini düşünemiyorum yani. Sağda kaç k'larla geziyorlar bilmiyorum ama 1 milyon asker çok rahat 5 ordu çıkarttıkları için 1 milyon üzerinde hatta askerle geziniyorlar etrafta. Harika yolundayken hemen şunları toplayıp göndereyim ki bugünü bitirebileyim. Ben bunda imparatorluk parası harcamıyorum arkadaşlar. Gelmiyorsa gelmiyor diyorum. Ne yapayım diyorum. Yapacak bir şey yok diyorum. Yağmayı kullanmışım tamam. Şunları da basayım. Tavernayı da yapalım ki 7 saati başlasın. Hadi baba hadi hadi seri hızlanalım. Evet sohbete geçelim. Bilelim gidelim alalım keselim gelelim. Kılıcımız keskin olsun. Siblix kalkan yani aslında dediğin doğru ama yine de şimdiden ben paylaşmayacağım buradan taktik vesaire. Ne olur ne olmaz yani çok önceden şey yapmayı istemiyorum. Bastık kasabım bastık. Mert hoş geldin. Çevikçim hoş geldin.
Şunları da temizleyelim. Burada yüzü gören her hafta hani 100 yapmıyorum ama 2 haftada bir falan yüzleyip alıyorum. 30'da bırakmıyorum arkadaşlar. 2 haftada bir, 3 haftada bir ruh halime göre 100'e kadar gidiyorum. Ama sürekli 100'e gitmek yıpratır. O yüzden sürekli 100'e gidiyorum diye düşünmeyin. O sırada kaynak gönderimi yapalım. Ya direkt şöyle arayacağım. Duvarın arkasına atıyor. O yüzden yol çok uzun sürüyor. Bakın 9 dakika. Yani yakınmış gibi gösteriyor ama gidip bana duvarın arkasına attığı için oto arama yapmayacağım. Maalesef böyle bir sorunu var. Hani sana yakın gibi görünen kilometre aslında değil. Çünkü ortamızda kocaman bir duvar var ve o duvarı etrafından gezmesi gerekiyor, geçmesi gerekiyor ekibin. Şöyle yaptık, harikaya vardı. Şu rakibe bir bakalım. Oo, birinci ittifakları IHX. İnşallah bir kraken yoktur içinde ya. IHX onun birinci ittifakı. Doğal olarak onu biliyorsanız zaten Karate'nin 3 tane hesabı var, Oktay abi var. Yani 200 milyon üstünde çok hesapları var, öyle söyleyeyim. Bize denk gelebilecek. Şuradan bir bakalım. Buradan da tam böyle açmaması sinir bozucu oluyor. Yani isimleri böyle hep herkese tıklatmıyor, sohbet kaymıyor. Yani burası biraz problemli. Böyle kolay kontrol edilebilir değil. Burada takılmalar ve bug'lar yaşanıyor maalesef harika sohbetinde. Mesela bak Solca açmıyor. Bazen de açıyor. Yine sohbetler dönmüş. IHX mesela bu ittifakın şeyine bakalım. Bakın 15 milyar güç var. Yani adamların birinci ittifakı zorlu bir savaş olacağını zaten biliyorduk. Mesela Deli Emin 102 milyon güçteymiş. Karşımızda var mı bilmiyorum. 63 milyonmuş Tekiyala. Dediğim gibi bazılarını tıklayınca açıyor, bazen açmıyor. Sohbette kayma mesela şu an yapmadı. Burası biraz bug'lı yani hani tam düzgün çalışmıyor. Bak. Şöyle bir bize bakalım. Son 2 dakika. Ben içeriden daha çıkmadım. Şöyle küçültüp bir sayacağım. Sayımızı bir bilelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 kişi var. 21 kişi var. Karşısı bizden daha az görünüyor şu an. 1, 15 kişi de burada var. Tabii içeriden çıkmayanlar olabilir benim gibi. Aleyküm selam Kenan. Alacağız inşallah, alacağız. Türkoğlu hoş geldin. Aleyküm selam Cabbar hoş geldin. Doğan hoş geldin. Valla kimle tartışmış? Bakayım. Dikkat etmiyorum. Ben buraya sadece selam veriyorum. Deli Emin'le tartışmış işte. Krallık onunla.
Mesela bu da 226 milyonluk bir Kraken. Ha 9'u da gösterecektim. Onu da şeyden sonra gösteririm. File. Harikadan sonra eğer hala duruyorsa bitmezse gösteririm. Herhangi bir strateji yok arkadaşlar. Şöyle bakayım. Yukarıya yöneleceğim. İlk hemen bir ürün almak istiyorum tabii ki. Beni biliyorsunuz. Başta hemen biraz güç şeyi yapmak isterim. Dayanıklılık için önemli bu arada bunlar. Bir de Lubu hızlı olduğu için ilk Lubu'yla vuruyorum. Kiros gidene kadar Lubu zaten yetişiyor. Üstünden herkes geçe geçe zaten işgal oluyor bir şekilde. Tamam bu arkadaş da burada durdu. Ben şuradan biraz rün kasacağım. Sonra savaşa gideceğim. Buna kudret direnci alıyorum ki Kiros'tan falan böyle çok hasar yemesin. Ha, beni geçti zaten gitti. Yolda o zaman bunu kesebilirim. Bunu o zaman direnci çıkart. Kritik al. Kritiği unutmuşum ya. Kritik şey var zannediyordum. Yokmuş. Bak bir tane geliyor mesela. Bunu hemen karşılayalım. Şurayı verme. Counter'da olsa vuracağım. Şu alana gideceğim. Yukarıdan gideceğim. Aşağıdan gidenler var zaten. Yukarıdan gidip şey yapmak istiyorum. Bir... Oo Zek hoş geldin ya. Vallahi yakaladın. Cansın sağ ol. Desteğin için. Desteğin çok kıymetli. Hadi sen al. Tamam ben almayayım. Ya almayacağım. Onun daha çok işine yarayacaksa o alsın. Vallahi bir uyarı gelince bakayım dedim. Zek gelmiş. Burası da bayağı bir üstünlüğümüz var aslında. Hiç girmeme bile gerek yokmuş. Bizimkiler bayağı sağlam bir şekilde almış. Şöyle gideceğim. Sen şuraya git. Şu tepeyi alırım sonra da. Vallahi sürpriz yaptın Zek ya. Dur hemen like'layayım seni de. Hedef açmadım bak unuttum. O kadar hızlı başladım ki. Hayır hayır hayır. Kiros'a vurma ya boş yere. Canın gidecek. Sen can al. Sonra git.
Şu Mulan'ı eledi oradan. Geri kalanını Kiros'cum halleder. Bu Kiros'a bay bay diyoruz. Miyamoto var. Şu Belisarius'a bay bay diyelim. Sonra da şu Kiros'a bay bay diyelim. Bir Belisarius daha varmış. Ama şu ufaklığa bay bay diyelim. Tamam. Bir canı al abi. Zaten bizden çok insan var. Yani illa şey yapmama gerek yok. Çok kalabalık bizim ekip şu an burada. Biraz ürünü daha güçlendireyim, tanklaştırayım. Gel yukarıyı da almışız gerçi yukarıyı da. Şimdi bir daha keseyim şu tek yaralıyı. Hatta şuraya da önde basayım. Şu lobuyu keselim. Bay bay. Şurada Zao var. Çok fazla mızrak var. Şu Belisarius'u indireceğim. Kiros da zaten düşüyor. Çok kalabalığız. Burada bizim üstünlük var ya. Ben aşağıya doğru iniyorum. Şeyi kaybetmedik mi? Aa bak alıyor. Çakallık yapıyor. Ramses geldi counter'ım diye. Bu da bunun counter'ı ama olsun. Yakalar kili bu. Ramses'i kesmişim zaten. O yüzden buna dönüyorum. O arada ama giderken şurayı da temizleyerek gideyim. Lubu o kadar dayanamaz. Ama Kiros buraları temizler. Kiros hala ölmedi. 10 dakika oldu ölmedi. Ama ölmesi lazım artık. Çok kalabalık. Şu an 5 kişi var burada. Düşman olarak. Ama bunu almadan ölme. Helal be Kiros. Helal be. Almadan gitmedi çocuk. Şöyle bir baktığımızda bu arkadaş birinci. 8 kişi öldürmüş ama puan olarak birinci. Ridla ikinci. Ben üçüncüymüşüm. Auzalina dördüncü görünüyor. Şu an daha öndeyiz ama her an her şey değişebilir. O yüzden çok da şeyi bırakmamak lazım. Elden temkinli olmak gerekiyor. Aşağı ineceğim. Aşağıda çünkü bayağı kaybetmişiz. Burayı bizimkiler alır diye düşünüyorum. Ortaya gitsen de ya da şöyle. Yetişiriz boss'a değil mi? Şuradan biraz rün çıkartmak istiyorum işin gerçeği. Kiros'ta hiç rün yok. Doğru düzgün. Lubu'da da kritik yok. Bir kritik çekmek istiyorum Lubu'ya. Boss önemli.
Güzel kritik verdi. Can da var. Burası zaten full bizim. Benim illaki bencilce hani böyle boss'u ben keseyim gibi bir gayem yok. Bu tarafa gideceğim. Onları biraz huzursuz etmeye çalışacağım. Ama yetişemeyeceğim ya. Yetişemeyecek gibiyim. Yok yetişemedim ama kim kesti? IHX kesti. Vallahi onlar kesti. Önden şunu eleyelim. Gönderelim. Josephine'in ne işi var burada deyip. Sonra bir Yodit gönderelim. Benimkinin counter ama bu saatten sonra çok umursadığımı söyleyemem. Sonra Jeanne d'Arc'a bir bay bay diyelim. Kaldı mı burada rakip? Kalmadı. Şu Kiros'a bir bay bay diyelim ama Lubu'yla değil tabii ki. Lubu buradaki Ramses'i alsın. Aa, bu da Kiros'muş. Şuradaki Ramses olarak gördüm. Kiros çıktı arkasından. Gel baba kes bunu. Sen saldır. Bu Lubuma vuruyor çünkü. Bayağı Kiros'ları varmış. Bilsem Ramses alırdım ama harikanın haritası da büyük olduğu için arkadaşlar. Burada mantıklı olan Lubu oluyor benim açımdan. Şu ufacık canla yapacak, gidecek. İkide 2 yap be Lubu. 2'de 2 yap. Bu Lubu gitti. Bu Miyamoto da gitti. Süpersin be. Gel şurada biraz puan almalarını engelle bari. Kiros'la da gidelim. Puan farkı çünkü çok yok. Önde bas. Ölsen bile en azından puanlarını yapma. Şu güzel taktik. Adam içeriye girmiyor. Dışarıda savaşıyorum. Bir yandan da garnizonu ele geçiriyorum. En temiz abi. Şu an içeriye girdiği için kötü. Alamadan mücadeleye döndü ama tabii o da puan alamıyor. İki taraf için de puansız tarafsız oluyor. Çok uzun harita ya. Gerçekten uzun bir harita yani. Hani gitmesi uzun sürüyor. Lubu ile şu Pergamonder'i keseyim. Bu muydu birinci? Yok. DJD diye biri birinci rakipten.
Sen de aşağıya gel. Ölümüne geldi vallahi indi. Yani ölümüne geldi. Bay bay. Şuradan rün kasayım o sırada. Merkez açılıyor. Merkez önemli. Şu an üretimler çok kafa kafaya. Can, kritik. Yani tam Lubu için şeyler çıktı, rünler çıktı. Galiba rünlerimizi güzelleştirdik şu an. Tamam, can maksimuma geçmiş. Hayda bak. Burayı almışlar gözümüzün önünde kimse gitmemiş. Şu Kiros'a düzgün bir rün çıksa buraya adam geliyor. Ben de gideyim. Can zaten full. Ya Kiros'a can gelmiyor. Buraya geliyor. Burayı almak lazım. Kaybediliyor konumunda şu an. Burayı zaten gelen yok. Süper. Orta alana gidelim. Burası bayağı kalabalık. Düşmanla dolu. Gireceğiz baba. Baştan gireceğiz şimdi. Hemen kaçtı. Kaç. İçeride zaten savaşmak istiyorum. İşime gelir. 2'de 2 atar mıyım? Aa, Kiros var. Neyse şu ikisini aldım. Onu net söyleyebilirim. Şu şeyi de çıkartırsam güzel olur. Kiros'u bile çıkartacağız neredeyse abi. 5'e tek attık. Ne 5'i? 6'ymış. 2 öldürdüm. 4 de kafamda. Yodit'i de yedik yani. Neredeyse Kiros'u da yiyecekti. Güzeldi. Güzeldi gerçekten. Buraya sokmadan şuradan puan almak istiyorum. Çatır çatır 90 puan bize çalışıyor şu an. 300'e 180. Farkı biraz açmak lazım ki kafamız rahat etsin. Daha 12 dakika var arkadaşlar. Buraya yaklaşmıyorlar bile. Şuraya gitmek lazım aslında. Burası 50 puan. Ortası zaten bizde. Ben bir yukarıya çıkayım bakayım. Boss'a 1 dakika 43 saniye var. Bayağı kestiler bizim çocukları. Burada 3 tane komp. Ben şurayı alacağım. O sırada gelirlerse zaten indireceğim kişiler. Önce Lubu'yu keseceğim. Kritik vurmasın. Öldü. Sonra bir Miyamoto. Kiros var burada. O benim çok canımı yiyor. Ramses falan yani bayağı kalabalık burası aslında ama çok güzel hasar çıktı şu an yani Lubu. Güzel yedi. Gerçekten güzel yedi. Eceline geliyor bu arkadaş da. Buradan gelen de var. Buradan gelen de şu canlıyla Lub'u karşılasın.
Hatta Lubu son canıyla okçuya gitsin abi. Yedi ya. Mulan'ı yedi Lubu. Uf, ne yedi be. Ne yedim be Lubu. Lubu parçaladı. Bunu da parçalayacak mısın? 50k vurdun mu? Vurdu. Vallahi vurdu. Bizimkiler kesti diye gördüm yanlış görmediysem bossları. Farkı da bayağı bir açtık. Yani çok açtık hatta. Şu an show modundayız. Dur baba önce şu şeyi kes ya. Süvariyi kes. Kritik vuranlar onlar yani. Kiros vurmuyor kritik. Önce kritik vuranları kesiyorum arkadaşlar. İlla counter olarak düşünmeyin. Adam bana kritik vuruyor çünkü. Miyamoto da mesela kritik vuruyor da şu an ikisi bunun tepesindeyken şu adamın burada boş boş durmaması gerekiyor. Çok kalabalıklar. Kiros daha dayanmaz artık. Tabloya baktığımızda hiç değişiklik yok. Ben üçüncü sıradayım. DJ ikinci, Riddle da birinci sırada. Aşağıları hiç bakmıyorum. Bir kere baktım. Aha. Bak bak bak. Aşağılar boş kalmış gerçekten. Geliyor almış geliyor yani. Şuraları temizlemek lazım. Bir de son dakikalar aşağıdan gideyim. Harikada ve Şafak'ta yorumlara pek bakamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sohbete bakamıyorum yani yorum dediğim. Maalesef yoğun geçiyor çünkü. Koşturmacalı. KVK'da yine biraz rahat ediyorum da bunlar da olmuyor. Ne kadar counter olsa da vuracağız. Yapacak bir şey yok. Gitsin bir an önce. Biz de puanımızı kasmaya bakalım. Bay bay. Hatta bir de Kiros'a da şey çıkartırsak güzel olur. Bakayım. Bir yaklaş bakalım. Kritik çıktı. Kudret hasarı çıktı. Bak burayı kaybediyoruz. Buraya gidelim hemen. Belisarius olduğu için Lubu ile vurmuyorum. Kiros zaten yanında. Kiros'la vuruyorum. O sırada Lubu ile de rün baktım. Kudret bir tane daha çıktı. Kudret fullendi. Var mı kaybettiğimiz bir yer? Yok. Nice deyip yolumuza devam edelim. Zaten buradan üretimi de görüyorsunuz. Ben gidene kadar dayanmaz o yüzden çekiyorum. Düşman tarafa biraz daha yaklaşacağım. Giderken kesebileceğim bir şey var mı? Yok. Şöyle genel haritaya da bakalım. Şuraları alıyorlar yani buraya kadar yürümüş adamlar. Neyse sıkıntı yok.
Buraları tertemiz yaptık. Gidelim. Kiros için hala oyun bitecek. Ben rün istiyorum. Gerçekten. Şunları temizleye temizleye şuraya gideceğim. Zaten son 4,5 dakika. Burayı da alıyoruz. Çok geriye gitme bak. Yolumu uzatma güzel kardeşim ya. Hadi ya, dokununca öleceksin zaten. Önemli olan ne vereceğin. Hiçbir şey vermedi. Kudret direnci alayım bari. Bak şimdi burada 3 seviye çıktı. Bunu kesince Allah bilir. Tam böyle Kiros'a isteyeceğim şeyler gelir. Şu şöyle önde dursun. Geleni karşılasın. Vermesin. Zaten bitecek çünkü. Son 4 dakika. Burayı alacağım. Sonra bunu keseceğim. Belisarius geliyor. Yaklaştırma. Vur abi. O şey de varmış. Leonidas da varmış. 2 tane mızrak var bir de. Neyse Leonidas'a bay bay dedik. Ne geliyor abi? Miyamoto geliyor. Gel karşıla, önde karşıla. Yaklaşmasın. Boş ver. Miyamoto'ya da bay bay dedik. İçeride bir Lubu geldi. Lubu'ya da bir bay bay çekelim. Çekebilir miyiz? Çekeriz ya. Al baba kudreti de. Hadi yükle yükle. Tamam. Çektin mi bay bay? Çekmiş ya. Ha, şimdi geldi ama işte. Mızrak geldi. Bir Kiros geldi. Artık Kiros'a da bir bay bay çekersen helal olsun. Gerçekten helal olsun. Dur şuraya gidelim. Son 2,5 dakika. Kiros'a çekeceğim mi bay bay? Vallahi çekiyor. Sen nasıl bir lubusun be? Sen nasıl bir lubusun be? Helal olsun be lubu. Gel bakayım ne geliyor üstüme? Yodit geliyor. Gel bakayım. Yodit'e çekebilecek misin şu canla? Çekeceğim mi be? Ulan Yodit'e de bay bay çekecek. Vallahi çekti. Ne yaptın? Yok ettin adamı ya. Bitirdi herifi. Bakayım şuna da bir bay bay çek. Burada duruyor. Kiros da burada tabii ki bir kişiyle atar mı? 3 tane yapışmış Kiros'uma. Birini gönderdi. Kaldı 2. Onları da gönderir o. Ama bu çekecek mi? Çok merak ediyorum. Oo, bu Ramses de yedi valla. Yedi yedi. Yedi. Aa, Belisarius geliyor. Vallahi bozacak bu işi. Yiyordu yoksa. Gördünüz. Gördünüz yiyordu. Aa, dokunmadım. Dokunuyor. Vallahi yedi. Helal olsun be. Aa, sen nasıl bir lubusun be? Kimin lubusu bu ya? Şey gibi oldu bu. Kimin kocası bu? Gel gel içeride savaş. Bunu alma. Son 1 dakika 15 saniye. Bakayım ne kadar dayanacak Kiros burada. Tabii üstüne gelenlere de bağlı. Benim çocuk bir oradan bir buradan her yerden darbe yiyor ama tutuyor yani. Bak bak kesti, hepsini kesti ha. Deli bir şey bu ya. Gerçekten deli. Bak counterlıyorlar şu an. Yodit var. Süleyman'ı da kesti. Oo. Burada var ya 6-7 tane birlik çok rahat kesti bu Kiros. Yodit'i kesti. Leonidas da kesti. Artık Miyamoto da patlayacak. Yodit'te şu kadar can kaldı zaten. Ama Miyamoto'da patlar mı yoksa alacak mı ya? Çok kalabalıklar. Abi helal hoş olsun ya. Sen nasıl büyük Kiros'sun. Gerçekten büyük bir Kiros'sun. Yakında bir yer varsa hemen savaşa göndereyim ben bu Lubu'yu. Son 10 saniye yok. Bitti. Hadi bunu doğru giderken bitir. Aldık arkadaşlar. Şöyle tabloya baktığımızda ikinciliğe çıkmışım valla.
En çok öldürmüşüm. 62 ölüm var. En çok istilacı yok etmişim. 19. Rekor puanda ikinci olmuşum. 362 bin puan ile. Güzel. Güzel yani gerçekten. Katliam yapmışız yine. 62 ölü iyi. Bilal'ime bak be, ellerine sağlık. 206 bin puan da o yapmış. Ridley'i de tebrik ediyorum. 378k puan yapmış. Get güzel. Ya gerçekten ekip iyiydi. Bak, ilk defa bu kadar kalabalık bir ekibin ilk 10'un, hatta ilk 11'in 100K'nın üzerinde görüyorum. Ellerine sağlık. Sadece iki tane katılmayan var. Utigur ve Enver gelmemiş. Utigur daha önce geldiğinde çok düşük puandı. Bu arkadaşı bir daha almasak da olabilir. Diğer herkes bak böyle 500 puan, 10 puan falan, 10 bin puan falan yok. 23 binden başlıyor. Herkesin eline sağlık. Düzgün bir savaş olmuş. Zaten bunun karşılığı da zaferle sonuçlandı. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şimdi sohbetimize dönebiliriz. Zek, ne yaptın ya? Aa bak, görmedim Zek ya. Görsem ne güzel bir şeymiş bu. Sticker göndermişsin. Teşekkür ediyorum. Nerede kaldık? Aleykümselam arkadaşlar. Eveze hoş geldin. Çağatay hoş geldin. İbo hoş geldin. Cabbar soru sormuş. Ne demişsin? Cabbar, hesap alman daha mantıklı. Onu söyleyeyim. Zek, vallahi sözünü tuttun. Beni de memnun ettin. Sessiz izleyicilerden bir arkadaştı Zek. Filde karşılaştık kendisiyle. Ya dedi, hani ben takip ediyorum aslında, seni izlemiyorum ama sadece sohbete hiç katılmıyorum dedi. Ben de ondan rica etmiştim, ya dedim, o kadar geliyorsan izliyorsan bir katıl, mutlu et. O da sağ olsun destekle gösterdi. Evrim hoş geldin. Sinan hoş geldin. Elon Wolf Doğan, eyvallah kardeşim. Sizler sayesinde. Emre hoş geldin. Kenan, vallahi yazdığını yeni gördüm, aynen. Aldık ortaları falan. Farkı açtık. Bitirdik bu işi. Oğuzhan hoş geldin. Vallahi yüzük hakkında bir bilgi yok. Ya gelmesi gerekiyor ama inşallah gelir diye ümit ediyoruz. Yüzüksüz olmaz yani. Sıfırlamasız olmaz bu iş. Yani ayıp bir de ya abi. Desteklemesi lazım oyunun. Yeni yeni yüzükler getiriyorsun, yeni yeni kahramanlar getiriyorsun. Nasıl kahraman sıfırlama varsa yüzük sıfırlamanın da olması gerekiyor. Yüzük yatırımı çok ciddi bir maliyet yani. Kolay kazanılmıyor bu. Çok zor bir şey. Yüzük sıfırlamanın mutlaka ve mutlaka gelmesi gerekiyor. Hatta Ketrin'e falan yazalım tekrar bu konuyu. Bunu yapması lazım, şart. Yüzüksüz olmaz. Fili gösterecektim size. Filde ne oldu altın seferde? 36,6 milyara 34,6 milyar, 2 milyar puan fark attık. 713.795 kaybım var arkadaşlar. VS'ydi, oydu buydu derken 713 bin yapmışız. Ne kadarını kurtarmışım? 463.967'sini geri almışım. Yani bir 250k ölmüş, gitmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuş. 250k asker gitmiş burada. Fenasın Bilal. Aynen Sinan, ben genelde hep şeyi alıyorum zaten. Harikada efsanevi kafaları alıyorum. Buradan bir tane zaten hakkım kalmış. Onu da aldım. Onun dışında beceri parşömeni olur. Pahalı bu arada. Beceri parşömeni bu şey için çok.
Hızlandırmaları çekeceğim. Biliyorsunuz demirci istemiyorum. Demircim çok var. 90 gün falan demirci var. Bir de şunu çekeceğim. Gerisi kalsın. Çok mühim değil. Dövme kitine de ihtiyacım yok ama alayım. Hadi taslak da alalım. Tamam yeter. Daha çok gereksiz. Ya şey de güzel aslında. Demir göktaşı da güzel. Az kaldı. Geçen KVK'da teçhizat üreteyim dedim. Teçhizat hızlandırmam 150 gün falan olmuş. Demir göktaşı yetmedi. 90 gün falan kaldı yani şu an elimde. Şey, demirci hızlandırması. Dö- Demir göktaşı yetersiz bana. Haritada o yüzden onu toplamaya başladım biraz. Erdem mağazasını bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Erdem mağazası çok güzelleşti. Ben silip süpürdüğüm için erdem kalmadı. 7. seviye 5 milyon 50 bin erdemim var. 8. seviye için 10 milyon erdem istiyor. 8. seviyede de şu ikisi açılacak ki bu çok önemli Kalsedon benim için, at için, binek için. 8 önemli. Yani 9 mesela şu olmasa da olur. Onda da görsellik için bu güzel olabilir. 30 günlük ama hani kalıcı değil. Ama 8'i mutlaka açmam lazım. KVK'da 40 geldiği için 8 bir süre bekleyecek gibi. 5 milyon 50 bin erdemde kalacak gibiyim bakalım. Şu anlık çıkan her şeyi almış durumdayım. Bir tek şundan 4 tane kaldı. Bunu almayı düşünmüyorum çok. Önemli değil. Yani. Onun yerine rastgele mağazadan başka şeyler alırım daha iyi. Altın Sefer'de bahsettiğim gibi hemen bir sohbetimize döneyim. Zevk, sessizliğe bürünme ya. Sohbet iyidir. Şimdi Kılıç Ramses mi Miyamoto mu? Ben Ramses derim ya Evrim. Zek de şey yani böyle sağlam balina. Birlikleri falan çok sağlam. Kalesinin gücü arkadaşlar 150-165 falan da Zek'in yanlış hatırlamıyorsam. 155 falan diye hatırlıyorum. Bakayım kişiselde var mısın? Sohbetimde var. Özel sohbetimde de. Oradan kolayca bulmak istemiyorum. Nedense böyle uğraşmak istiyorum. Bak Mavkit gelmiş sıralamaya. Ufak ufak arkadaşlar sıralama oturuyor bizde. Bakın dünyanın en güçlü oyuncuları şu an bu görkemli de diyebiliriz. Gerçekten öyle bu arada. Sanırım ilk 5 burada. İlk 5 burada yer alıyor. Froyke zaten bizden 428 milyon güçte. Stesse birinci 730 milyon güçte. Spare One 370 milyon güçte. Emin yok. O kadar. Onun dışında ne ararsanız var. JJ 350 milyon güçte. Abi böyle bir görkem yok ya. Gerçekten böyle bir görkem yok. Adam 241 burada bir tane ki 240'ları falan saymıyorum. Xavier Godking falan var bizde. Elmo da 190 mı? 219, 220 milyon da burada var aslında. J-Dub var 220. Yani 200 ile 300 milyon arası korkunç kale var ya. Bu nasıl bir görkemdir abi? Gerçekten böyle enlerin olduğu, yıldızların karması diyebiliriz. Şey var ya Survivor yıldızlar gibi böyle hani öyle bir karma olmuş. Kit var ama gücüne aldanmayın. Yani buradaki güce güçlü. Kale sıfırlamaya gelince hemen aktif oluyor. Far Right, Orka 200 milyon üstünde ve bu arkadaş da Türktü diye hatırlıyorum. Bu 100 küsürdü ya. Aynen 164. 200 milyon üstünde bu arkadaş da.
235 milyon. Alex 200 milyona yakın. Mavkit. Oktay abimiz 246 milyon. En güçlü Türk galiba Zafer abi şu an. Sonra da Oktay abi geliyor arkasından. Famous 218. Abi nasıl bir şey? Karate 270 ama bu tabii karatenin üçüncü hesabı arkadaşlar. Angry One 400 küsür milyon. 440. Karate 593 milyon. Ya nasıl bir şey bunlar ya? Nasıl bir yerdeyiz biz? Nasıl bir masaya düştük? Niye saldın Zek ya? Yapma abi bunları. Bak sana bakacağız diye nelere geldik? Nerelere geldik? Çölde gerçekten çölde 40 olmasın. Mesela atıyorum 10, 34, 26 işte 2, 9 bilmem kim. Herkes olabilir. 40 olmasın ama ya. 40'la aynı çöle düşmeyeyim. İstemem. Hele 40 ve 10 aynı anda denk gelirse müttefik olurlar zaten. İşimiz iş yani. Hani kalkan bas, yani daha doğrusu birinci bölgeden çıkma. I'm Cool diye bir kale bak 196 milyon bu da. 200'e yakın. Bizim Knight kaç olmuş? 140. 180. Abi çok fena ya. Çok. Gerçekten Şampiyonlar Ligi. Dediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nin içindeyiz ya. Ama biz de Şampiyonlar Ligi'nden bir kraldız. O da ayrı da. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde şu an birinci de biziz. Hani birazcık mütevazi oluyorum ama. Abi kalelere bak 196 milyon. Tatanga 194 milyon. Ve kapanış. Daha da inmiyorum. Ekincan kaç olmuş bizim? 156. Ha JDM'yi zaten gördük sohbetten. 225 milyon Türk. Aras Paşa. Abi insan bile aşağı yine böyle 200 milyonları falan geliyorsun yani. Çok garip bir şekilde bak. 208 milyon. Yani 61. sırada kale. Aa bak bu vardı savaşta. Kaç milyonmuş? 110 milyon güçteymiş. Bak savaştakini bulduk. Pink 240 milyon. Ve 67. sıraya bakıyoruz şu an. Ha, Babavos var. 145. Çok keyifli ya. Gerçekten ben hiçbir şeyde bu kadar keyif almamıştım. Bak Üner var. Türk. 152 milyon. 9'da yaptığımız da çok keyifliydi. Herkesin eline sağlık. Gerçekten çok keyifli bir filde. Eğlenceliydi. Bayağı vs attık. Bayağı savaştık. Ha, kale sıfırlamalar tabii ki oldu. Şöyle puan tablosunu göstereyim. 2 milyar God King birinci, ikinci Froyke 1.1 ile, üçüncü Xavier 1.1 ile, dördüncü 9'dan 1 milyarla. Valla ortak madalyaları Scipio'ya şu an basma bence. Scipio bu arada net beşlenmesi gereken kahramanlardan bir tanesi. Çok işlevsel. Yani taktikçide Zug neyse savaşçıda da Skip öyle bir şey. Acayip etki ediyor. Gerçekten çok korkunç etki ediyor. Ama çark olduğu için eğer imparatorluk paran varsa onu kullan. İleride işte farklı şeylere sarı kafalarını, evrenselini harcayabilirsin. Ha yetmezse çarkta imparatorluk paran bas yani. Gönül rahatlığıyla bas. Skip 5 olur.
Vallahi Evrim, Ramses ekip çok güzel çalışıyor. Ya Zek, sana şey konusunda katılıyorum. Erken, kesinlikle getirdikleri erken, ama bak şöyle göstereceğim. Froike'nin gücü ortada değil mi arkadaşlar? Yani adamın maddi durumu, kalesinin seviyesinden, zaten işte 400 küsür artı 400 milyon olmasından, kalesinde 30-35 milyon asker olmasından anlayabilirsiniz ne kadar bir yatırım yaptığını, şey yaptığını. Kalesine ışınlamadıysa şuralarda bir yerdedir. Ha bak, 33 seviye. 33 seviyede adam. Yani burada tık 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 T8 T9 açacak diye bir kaide yok. Oyun bunu paketlere böyle dolu dolu koymadığı takdirde, sınırlı sayıda getirirse, kimsenin bu kadar hızlı ilerlemesi olmayacak. Görüyoruz zaten, bak bu adamın bir maddi sıkıntısı yok. Tak diye hepsini alıp yapan, halleden biri. Ama kalesini görüyorsun 33 seviye. Ben de 32 seviyeye bastım zaten. Yani hani böyle şey, bak arkamdaki de 32'ye basmış. Yanımdaki de 32'ye basmış. Yani hani böyle çok korkunç farklar yok şu anda. Ama zurnanın zort dediği yere de tabii ki bir noktada gelecek. Ama Krakenler'de böyle hani aramızdaki farkı çok uçuk kaçık açmasını engellemişler. Öyle bir gerçek var. Ama pakete satışa çıkartırlarsa tabii ki de bu adam maddi gücü sınırsız olduğu için önümüze geçer. Farkı da atar, bitirir yani. Ama bu şekilde devam ettiği takdirde açmayacak. Olmayacak. Burada istediği materyallerden kaynaklı adam ilerleyemeyecek. Git git bitmiyor ya. Ömürlük yapmışlar, yemin ediyorum, daha bak. Daha da bir bu kadar yaptığımız kadar var yani. Mesela yani şu materyalleri getirdikleri için, ki bir de bina seviyesinde olduğu için kolay değil. Bak 34 istiyor. Hani şeyi geç, şurayı açmak 34 seviye üniversite istiyor. 34 üniversite için önce kaleni 34 yapman lazım. Yani T8'e yakın olan şu an yok. Stes'te de 34 olduğunu sanmıyorum. Zaten 4 saat 2 dakika sonra şey açılacağı için kalelerini göreceğim. Zannetmiyorum onda. En fazla hadi 34 olsun. T8 için kaç istiyor? Ona tam bakalım. T8'in önündeki şeye baktık. T8 için de 34 mü istiyor? 35 istiyormuş mesela, bak. Daha da fazla. Yani öyle çok kolay değil böyle pat 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 açabilecekler. Ama erken mi? Bence erken. Daha moru bitirmemişiz doğru düzgün. Adamlar karşımıza şeyi getiriyor. Hangisine gideyim abi? Ya da şunu yap. Hani bir bundan geliştirme, bir bundan geliştirme, bir sarıdan geliştirme olanak tanı. Ama yok, o da yok. Zor o yüzden yani. Bizim için çok zor. O adamlar çoktan moru bitirdi, fullledi gitti. Öyle bir problem var, işin gerçeği. Kale seviyelerini göremiyorum. Şey olmadığı için ışınlanamam. 2 saat mi? 4 saat sonra gideceğiz. Ha burada zaten. 33 bak. 34 bile değil. Zaten çünkü bu adamla bunun arasında fark olamaz. Bu adamın da parası sınırsız. Bak. Godomanlar kendilerini belli ediyor. God King çim geri kalmış. God King bu aralar kesenin ağzını az açmış. Yani Godoman kendini belli ediyor. Bak. Bu daha da önde. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bakın Spear 34'ü açmış. Yani illaki şuradaki kuru güce de aldanmamak lazım. Adam 34 açmış. Bunu keşfettik şu an bak. Spear en önde gidiyor ha, şaka maka. Evrim, imkanın varsa yap tabii. Muhammed hoş geldin, eyvallah.
Teknolojide zek kesinlikle işte yani hani uçuyorlar, uçacaklar ama zaten hep Kraken'le öyle bir farkımız vardı. Burada bence en önemli olan asker seviyesi. Asker seviyesinin şeyi çok açılmamalı. Örnek veriyorum. Onlar T8'i açtı. Biz gidip 5 ay sonra açmamamız gerekiyor. Oradaki fark çok olmamalı. Yoksa Splix'in dediği gibi yani birçok konuda zaten açıyorlar farkı. Adamın gücü 370 milyon, gözünü seveyim. Adamın birliği 60 milyon güçte. Ama erken mi? Sana %100 katılıyorum, erken. Bu arada Splix'e katılıyorum. Ben de farkındaysanız mor gidiyorum. Mor gideceğim bir süre. Neden gideceğim? Şuradan Truva atını da göndereyim de. Mor gitmek benim için daha avantajlı. Çünkü morda kahramanımı 5 seviye atlatacağım. Zaten güçlendirme var mı? Var. Kırmızıya biraz ara verdim. Mordan zırh, strateji, nitelik, hasar azaltma, seviyeye gideceğim. Daha mantıklı geldi bana şu aşamada. Binaları geliştirdikten sonra buraya yöneleceğim birazcık. Şu an burada çünkü tekil ilerliyorsun abi. Örnek veriyorum, sadece süvari için ilerleyebileceğim. Mızrak yaptım mesela. Tamam dedim, ana kompum mızrak, hadi okey. Bırak dedim sonra. Morda hepsine gidiyor. İkinci kompuma da üçüncü kompuma da güç veriyor. Kudreti arttırıyor şimdi bu, hem lubuma hem mızrağıma yarıyor. Zırh arttırıyor, hem Ramses'ime hem lubuma hem mızrağıma yarıyor. Şu stratejiyi yaptığımda Ramses'im güçlenip üstüne tüm nitelik yine 3 kompuma da yarıyor. Bu zaten bütün birliklerime yarıyor. Aynı şekilde bu bütün kahramanlarımı burada tek tek gitmek bana mantıklı gelmedi şu aşamada. Ana kompumu evet bir tık şeyini açtım, fazlalığını açtım. Ama ilerlemeyeceğim buradan şu an. Çünkü zaten şurada takılacağım yani. Benim üniversitem 33 değil. Daha binaları yapmadım o kadar. Kalkıp da burayı boş yere işte ne bileyim gün harcamak, hız harcamak, zaman harcamak şu an mantıklı değil. Moru geliştirirken hız birikir. İleride binam da olur. Tık 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 hızla ilerletirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu benim şahsi görüşüm. Sizle stratejimi de paylaşmış olayım. En iyisi bu diyemem ama benim şahsi düşüncem bu yönde. Dur hemen 110. sıraya bakayım. Zeke bir bakalım. Şuradan mızrak da göndereyim. Öyle diyorsun, Zek basmışsın 32'yi vallahi. Ha. Yapmışsın yine. Arkadaşız diye bakayım, edebiliyor muyum? Baba bırak müttefiki müttefiki. Şey de vermiyor, uyarı da vermiyor. Yok edemezsin, şey yapamaz. Arkadaşız çünkü. Arkadaşın normalde edebilmen lazım ama yok. Ama şaka maka en önde giden Stessa Mitesse değil şu an arkadaşlar. Angry'e bakalım. Karate'ye bakalım daha doğrusu. 32. Karate daha da geride. 33 bile değil. Angry 33. Famous'a bakacağım. Bir de Oktay abiyi merak ettim. Famous bayağı bir geride. 31. Yani şey de önemli, bina seviyesi. Neden önemli? Abi sana 4000 birlik kapasitesi veriyor artı. Üstüne hani bununla geliştirmek için zaten bazı binaları da geliştirmen gerekiyor ve oradan da bonuslar alıyorsun. Oktay abimiz de 32'ye basmış. Mavkid'i merak ettim. 32. Alex 33. Orka 33. 33. Vallahi Kav herkesin önünde far. 33. Kav
32. CC 33. Baba sen ne yaptın ya? 34 yapmış adam ya. Spare'e bak. Videoyu beğenmeyen arkadaşlar varsa lütfen beğeni atalım. Destekleyelim. Hani bak maddi de değil. Bir beğeni atmak, bir like atmak, parmak tuşuna basmak. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. İçeriği seviyorsanız, yayınları beğeniyorsanız, sık sık olmasını istiyorsanız desteklerseniz ben de elimden geleni yaparım. Bu arada arkadaşlar alışverişlerinizi yaparken pazar oyunu kullanmayı da unutmayın. Biliyorsunuz pazar oyun sizlere zaten paylaşmıştım. Fiyat konusunda da iyi. Herhangi bir böyle gecikme, iptal durumu vesaire yaşanmıyor ama yaşanırsa da pazar oyun size destek sağlıyor, anında destek sağlıyor. Gerçekten o konuda çok iyiler. Zaten hani konuşurken, anlaşırken de bundan bahsetmiştim. Lütfen dedim hani aracılığımla gelenleri üzmeyelim, mağdur olmasınlar. Pazar oyundan gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Samet ne zamandır bu oyunu oynuyoruz? Bir sene oldu. Bir seneye geçti biraz. Ama Hamburg bak gördüğün gibi herkes de bina aynı değil. 200 milyonluk adamlarda bile düşükler var. Mert sana katılıyorum. Hızı da en çok veren etkinlik neydi? Hatırlayın. Dalış etkinliği. Dalışın gelmesi lazım beyler bayanlar. Dalış. Dalış etkinliğinin gelmesi şart. Deli gibi hız vermişti ya. Zek bu arada şöyle. Daha öncesinde zaten yetişmek istesen yetişirsin o ayrı da. Krakenlerin olayı o. Sınırsız kaynakları var. Para yatırıyorlar. Sen de daha önce onları zaten kesebilmenin sebebi senin de para yatırmış olman. Evet, biraz daha hani paraya dayalı. Zaten yani şöyle ben de tabii ki bunu savunmuyorum çok. Ama her oyunda bu var. Parayı veren düdüğü çalar. Bugün bir bilgisayar oyunu bile alıyorsun. Oyun için sana getiriyor ek paket. Ek paketin içinde şunlar şunlar var. Fiyatı bu diyor. Yani oynadığın oyunun içine bile ekstradan paket getiriyor. Parayı veren adam gidiyor ekstradan o eklentiyi de satın alıyor, oynuyor. Bu her yerde var. Böyle bedavanın olduğu bir oyun maalesef yani yok gibi bir şey. Ha, ben de bunu savunmuyorum çünkü ben zaten ya Kraken olsam da bunu savunmazdım bu arada. Sınırsız para kaynağım olsa da savunmazdım. Çok doğru bulmuyorum. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bundan daha beter oyunlar var. Yani inanılmaz. Her şeyin parayla satıldığı oyunlar var. Ben onları çok gördüm. Çok eskiden Good Game Empire vardı, Lords Mobile vardı. Ya acayip abi adamlar her şeyi paraya dökmüş ya. Öyle böyle değil yani. Hatta bir dakika şöyle yapacağım. Ee, geçen bahsetmiştim. Çok kısa bir deneyeceğim. Bir dakika siyah ekran olacak arkadaşlar. Bir şeye bakacağım. Size Lords Mobile'de hesabım var demiştim biliyorsunuz. Orada 1 milyar güçte kale var. Yani onu açacağım. Size strateji oyunun ve bu da Çinlilerin yapımı. Ve gerçekten dünyada turnuvası falan da oluyor. Bu da çok büyük bir oyun.
Nasıl her şeyin parayla olduğunu göstereceğim. Mantık aynı mantık. Hiçbir farkı yok. O da İGG'nin. Bir bakayım. Hani şeyden kaynaklı şu an ekranı kapattım. Farklı hesap olduğu için Google vesaire. Önce bir oyunda şey yapmam lazım. Google, bir dakika, hemen account'a bir bakayım. Tabii girebilirsem. Kusura bakmayın, birazcık bekletiyorum çünkü Gmail vesaire yazdığım için arka planda görünmemesi açısından bir siyah ekran var. Hemen ekranı yansıtayım, o sırada şöyle yapayım. Siz de şey yapmayayım. Bu kalsın. Bir yandan bakayım. Yani şöyle Zek, bu arada onların tabii ki hızı sınırsız. Şeyin, karatenin hızını görmüştük. 10.000 falandı yani. Çok ciddi bir hızı vardı. O yüzden biliyoruz yani ellerinde hızlarının çok fazla olduğunu, ama şeyi bilmiyoruz. Materyalin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Vallahi Splix geldi ama onun yerine Arap medeniyeti geldi. Hamburg'a katılıyorum. İşte benim de en çok bahsettiğim, aslında düşündüğüm konu o. T8 asker olunca ortada çok fark olacak bir süre. Yani oyunun başlarına döneceğiz birazcık. Ne yapalım? Başlarda da böyleydi be arkadaşlar. Git yeni serverda başla. Yani adamlar tık 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 anında açıyor krakenler. Eski hali gibi olsa oyunun yine açacaklardı. Ne yapalım? Eldeki bu şu an. Vallahi Farmville oynamaya başlayacağım ya yakında. Vallahi aslında mesela Metin 2 de bana o kadar gelmiyor. Onda da işte bir şeyleri kasmak için yine para şey yapman lazım, harcaman gerekiyor. Otomatik farm para, bilmem ne para, şu para, bu para. O da hiç böyle gayet free to pay, yani bedava oynayanların dostu falan gelmiyor bana. Metin 2 de arada bir oynuyorum. LoL de oynuyorum bu arada ben. Birçok oyun oynuyorum. Bilgisayar oyunları da oynuyorum. Bilgisayarda da bayağı bir oyun oynuyorum. Gerçekten çok fazla oyun bakıyorum, test ediyorum, deniyorum. Hani çok fazla paylaşmıyorum ama merak ettiğiniz bir oyun falan varsa sorabilirsiniz bana. Hatta şöyle
Bakayım bir şeye bakacağım. Şöyle göstereyim size. Bak Genshin Impact var. Gelmiştir diye düşünüyorum ekranım. Hemen bir en azından şeyden kontrol edeyim. Masaüstümü gösteriyorum ki daha burada olmayan birçok oyun var. Genshin Impact var tepede. Full screen'de görünmüyor. Şöyle çekeyim aşağıya. Rise of Nations var. Bunun videolarını atıyorum. Euro Truck Simulator 2 var. Beholder var. FM24 var. 26'yı bilerek şu an almadım. Biraz olumsuz yorum var ve çok bug söylentisi var. Onun dışında 20'si de var FM'nin. Hogwarts Legacy var. Age of Empires 4 var. GTA 5 var. Need for Speed Heat var. Ace Combat 7 diye bir dövüş oyunum var. Düzeltiyorum, bu dövüş oyundur. Bu uçak simülatör, uçak savaş oyunu. Killer Instinct dövüş oyunu. Red Dead Redemption 2 var. Total War Three Kingston var. Metin 2 bak. Bizde yalan yok. LoL. Dying Light var. Mount and Blade Bannerlord var. Bunun şeyi de var. Birincisi Warband da var bende. Battlefield 6 var. Wild Terra 2 Newlands var. Battlefield 2042 var. Daha da çok var bu arada da. Yani şu an masa üstünde olanlar bunlar, işin gerçeği. Şöyle dizeceğim. Hatta şunu şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Yani oyunlar oynuyorum, test ediyorum, beğenip beğenmediğime bakıyorum. Neler çıkmış onları inceliyorum. Elimden geldiğince bakıyorum. Ya Zek ya. Bak yine yapmış bir krallık. Destek gerçekten kıymetli, yani duygulanıp mutlu oluyorum. Ya yok, bulamıyorum. Emekli değilim. Çalışıyorum bir yandan. Ama bunları da yine de test etmeye çalışıyorum elimden geldiğince oyunları. Zaten birçoğu eski, bazıları. Seviyorum. Şey yapıyorum şimdi, Mortal Kombat 11 ya da 1 arasında kararsızım hangisini oynasam diye. Hoi 4 makarası. O ne bilmiyorum, Splix ya. Şey, Genshin Impact'le alakalı bir şey gibime geliyor kesin. Olur, vereyim Muhammed. Yazayım Steam şey kodunda. Zek üyelikler dağıtmış. Good Tag'a hoş geldin. Skor hoş geldin. Alper hoş geldin. Adam hoş geldin. Ve isimsiz. 5 kişiye üyelik. Eyvallah Zekim ya. Çok mutlu ediyorsun beni. Şu şeye, Lords Mobile'e hemen bir bakayım da tekrardan. O sırada sizlerle konuşurken ekran gidecek yine kısa bir süre. Yanlış anlamayın. Şunu da göstereyim istiyorum size.
Şimdi açalım bakalım. Oyunu ilk kez açınca biliyorsunuz şey oluyor. Ya işte yok şey yap, bilmem ne yap. Basic hesap falan veriyor. Kalenin gücü korkutmasın. Sinan'ım sağ ol. Yok değilim. Bakın şimdi size Pay to Win nasıl olur oyunu göstereceğim. Yılların oyunu bu arada bu. 2 milyar 700 milyon güç tabii ki pıt diye olmadı. Test server'a giriş için oyuna başvurman gerekiyor. Oyunun da kabul etmesi gerekiyor. Bak zaten seni karşılayan direkt böyle bir şey yani. Hani anladın mı? Bak nasıl bir pay to win. Bizim Age of da karşılıyor ama böyle koca ekran falan şey bu kadar şey yapmıyor. Şimdi kale buradaki görseller şeyler bu şekilde. Bakın bu güç bu arada çok korkunç bir güç. 2 milyar 770 milyon 38 bin. Kardeşim Tolga'nın hesabı. Bu da Erdem'i oluyor arkadaşlar. Öldürdüğü birlik 589 milyon 958 bin 950. Benim kaleyi satmıştım bu arada. Benim kalem de iyiydi. Ama ben bu kadar pay to win görmedim. Burada arkadaşlar zaten burada alışverişleri görüyorsunuz. Etkinlikler, alışveriş sayfaları ve çok korkunç şeyler var yani fiyatlar. Bakın aynı Age of gibi düşünün. 10.000 doruk işte 4.400 lira. Okey, tamam diyorsun. Ama bakın buradaki bossları göstereceğim. Şu an varsa tabii paketi. Aynen var. Ama bu dandik bir boss. Güçlü bosslar geliyor burada. Ve fiyatları çok korkunç. Yani şöyle söyleyeyim size Arthur gibi. Buradaki güçlü bossların hepsi Arthur şeklinde. Çok ciddi maliyetleri olan bosslar. Ben dedim lan böyle iş olmaz. Mesela bakın 3 kafa 4.000 lira. Bakın yanlış görmüyorsunuz. 3 kafa. 3 tane lan. 3 3. Alamıyor ediyorsun sen bizde yani. Hani abi bu şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Hani Age of'u falan böyle oyunları görünce şükretmek lazım. 3 kafa ya. 3 kafadan bahsediyorum. 3 madalyadan bahsediyorum. 10 bin elmas. Gerçek pay to win bu işte. Hani korkunç ya. Şu mesela bilgi dokuyucu o kadar güçlü bir boss değil. Yani kahraman değil. Bunlar kahraman arkadaşlar. Bunların da işte savaş becerileri falan var. Bakın ordunuza verdiği güçler falan. Ve bunlar da işte Basic'ten başlıyor. Böyle sarıya kadar, gold'a kadar gidiyor. Bu da tabii ki kafa ile oluyor. Yükseltmek için. Ve gerçekten inanın hani ben bu kadar pay to win bir oyun görmedim. Bu da Çin yapımı. Bunlar da ne derler? Teçhizat, Age of'la anlatmaya çalışıyorum. Bunlar da teçhizatlarınız oluyor. Aynı şekilde teçhizat yükseltmesi de çok çok zahmetli, zor ve pahalı. İnanılmaz para isteyen bir şey yani çok zor. Şöyle göstereyim. Bu da günlük hediyesi yani dalga geçer gibi 15 bin buğday veriyor. 15 bin lan 15 bin. Şu kalenin seviyesini görüyor musun? Yani bunu neyle besleyeceğim gözünü seveyim. 15 bin şey veriyor buğday veriyor ya. Bunlar hep bazı konularda yükseltmeler parayla olan eşyalar var arkadaşlar. Hani istediğiniz gibi olmuyor. Bakın bunları falan böyle almak çok zor. Artık şey değil. Üst seviye. Haritaya geçeceğim. Aynı şey gibi düşünün. Age of gibi işte ittifaklar var. Bakın tema almış. Grafikleri falan tabii ki çok daha farklı. Bizim TRG ittifakı. Buradan görevler alanı var. İttifak panosu burası arkadaşlar. 124 milyar güçte. Bakın üyelere baktığımızda gücün ne kadar fazla olduğunu göstereyim. Bakın
Bunlar zamanla olan şeyler. Burada hatta krallığın en güçlüsüne falan da bakabiliyorduk. Nereden de o da sıralama kısmına gireceğiz. Bu kahraman kısmı. Bakın kahramanlar ve acayip pahalı olanlar var. Gerçekten alması çok çok zor olanlar. Şu mesela pahalı. Vahşi Savaşçı. Bunlar ucuz bu arada. Şu da etkinlikten alınan bir taneydi. Bu da mesela dandik. Bunu şey gibi düşünün. Mulan'la Leonidas gibi. Ama onlardan bile daha pahalıya geliyordu yanlış. Yo bu daha ucuz ya koca adam. Çok basic'ti. Ucuz. Sadece dünya sıralamasını da göstereyim. Bakın birincinin gücü zaten 3,4 milyar güçte. Erdem gibi düşünün bunu da 2 milyar 647 milyon 702 bin asker öldürmüş bu Maverick. Krallıkta beşinci yani hesap. Beşinci hesaptan bahsediyoruz. Güçlere bakar mısınız? Age of'un gidişi bu olur. Ama ben size daha da paralı bir şey göstermek istiyorum. Burada mesela canavara vuracaksınız arkadaşlar. Burada vereceği ödüller var. Mesela atıyorum. Neyi indiriyorsun güzel kardeşim ya? Çok bekletiyor. Bunlarda doğru sıralamaları var. Bizimkiler gibi düşünün. Bakın bu da gücü şu an 28 bin. Bir vuramadık ya. Bakın geri çağır hızlandır. Bu hızlandır ne yapıyor biliyor musunuz? Bu arada bu hesap bayağı hızlı. Araştırması çok gelişmiş. Biraz daha uzakta bulayım da göstereyim size. Hızlandır dediğinizde bunlar da paralı arkadaşlar. Bakın kanatlı çizmeyi bir kullanıyorsun hızın %25. Age of'a bunlar gelebilir. Adam mesela uzaktan kalene saldırıyor ya. Çat diye kalenin dibinde bitiveriyor valla. Hani öyle içtimai bekleme 5 dakika bilmem ne falan sürmüyor. Pat diye bitiyor. Aynı şekilde burada içtimanın da hızlandırma var. Ama bunlar bedava değil tabii ki. Hani bakın işte yine dayanıklılık burada geçen. VIP, yine VIP sistem olmazsa olmaz bütün oyunların. Farmlar, hızlandırmalar, kalkanlar. Burada gözlemci savar da var. Paralı, bunlar da paralı arkadaşlar. Gözlemcileri engelleyebiliyorsun. Bak oyun her şeyi paraya dökmüş. Age of'a ileride bu da gelebilir. Bunları da şey gibi düşün işte. Bizdeki savaşçı bonusu, işte borusu bilmem neyi falan. Savunma. Böyle bir şey var yine. Bakın paralı, yanlış bilgi. Adam sana gözetleme atıyor. Ordun 2 kat. 8 saat boyunca kalende 2 milyon asker varsa 4 görünecek. Yani bakın neler düşünmüşler adamlar. Ben o yüzden Age of'u görünce çok eski oyun Sinan zaten bu. Ama bunun dünya turnuvası falan oluyordu. Yani Age of'tan önce Age of'un atası işte Rock'un atası olarak düşünün bu oyunu. Yok yok zevk bırakmak falan yok bu arada ha. Aman. Age of'un grafikleri falan yani oyun. İnanın o kadar pay to win gelmiyor bana. Yani şunları gördükten sonra bakın bu kutular, sandıklar falan hep paralı. Bu imparatorluk parası olarak düşünün bunu da. Bakın buradan işte teçhizatlar falan alabilmeniz için sarı teçhizat. Yani adamlar her şeyi paraya dökmüş. Mücevher sandıkları. Yani burada bir Kraken bakar mısın abi bir sınır yok, alım sınırı yok. Sarı taşları full dayar. İstediği gibi geliştirir. Bu da
Düzeltiyorum. Bunu doruk olarak düşünün. Bu doruk parası, bu imparatorluk parası. İmparatorluk parasıyla verdiği sandığa bak. Ya sana sarıyı bile vermiyor. Mavi mücevher sandığı veriyor ve 100.000 imparatorluk parası olarak düşün. Bunun şu an zaten gücünden de anlayacağınız gibi normal değil. Bakın şey de dayanıklılık da normal değil. Bu aşırı güçlü bir hesap. Korkunç ya. Gerçekten korkunç. Adam gitmiş ama buraya sarıyı 6K'ya koymuş. Ama o kadar pay to win ki. Sen Kraken'de olsan ne diyor? Bak buraya bak detaya. Bu mücevhere sandığını alıyorsun ama sıradan da çıkabilir buradan. Hani ben sana illa sarı vereceğim diye bir şey yok. Harca harca bitmez yani. Gerçekten şaka gibi ya. Bak sıradanla efsanevi arası her şey gelebilir. İnanılmaz ya, ben bu kadar paraya şey yapan bir oyun görmedim ya, tamah eden. Her şey paralı ya. 3 kafa 14 bin lira ya. 3 kafa ya. El insaf. Akıl alır gibi değil. Böyle bir teması, böyle bir kalesi, grafikleri var işte. Ve bunun dünyada turnuvaları olup şey yapıyorsun. Bunları da ittifak buff'a gibi düşün ama şahsi buff'lar. Hani nasıl biz mesela köylülerle buff veriyoruz. Burada da başka bir alan var ve geliştirmesi gerçekten çok zordu. Onunla bunları kullanabiliyorsunuz. Buff'lıyor size. Bak, her şey yani. Çok zor ya, gerçekten zor. O yüzden ben Age of'u böyle an diyorum, gerçekten helali hoş olsun. Ne diyeyim diyorum. Bak akademiye giriyorum. Hiç bitmiyor, inanın. Burada da akademide de neyle başladı? Bir söyleyeyim. Ekonomi, savunma, askeri, canavar avıyla. İlk şu dörtlüyle başladık. Sonra şu ikisi geldi. Sonra bu ikisi geldi. Sonra yoldaşlar diye bir şey geldi. Bunu da binek gibi düşünün arkadaşlar. Yoldaşlar. Yoldaşların gelişimi geldi. Bitmedi. Hisar şeyleri geldi. Bitmedi. Bitmiyor. Bitmeyecek. Çünkü bu adamlar sonuçta bu oyunu oynatması gerekiyor. Bakın her şey full neredeyse. Bunlar da aynı. İşte hmm, mistik artık T8, T9 kalmadı. Göstereyim. Bakın burada T1, T2 diye yazmaz. Burada yazan şöyle. Nerede baba? Gladyatör. Bu T1 olarak düşünün. T2 düzeltiyorum. Zaten T1 ile başlıyorsun. İkinci kademe. Aynı şekilde burada bir de şey var. Katapultlar falan var işte şeyleri yıkabilmek için. Yani 3 tipten dördüncü var. Bizde nasıl mızrak, süvari falan varsa bunda mızrak yerine şey katapult koymuşlar. Binaları falan bu daha çok hasar veriyor. Bunu açtın T2. Geldin T3. Bitti. T4. Ki gerçekten çok uzun bu arada bunları açması. Bitti sandık araştırmayı. T4 yani çok da uzundu bunları dediğim gibi. Ejderha binici falan var. Her şeyi fullledik dedik. Oyuna askerleri yükseltme şeyi geldi. Tamam, okey. O da okey. Ordu liderliği geldi. Bakın daha da güçlendiriyor ve düşman ordusunun işte SP'sini zayıflatıyor, bilmem neyini zayıflatıyor, salgın falan diye bir şeyler çıkarttılar. O da bitti. Bu tarz şeyler geldi. Bak gizli hüner. Bitti baba, yoldaşlar geldi. Daha da güçlenmeniz için yoldaş üretiyorsunuz. Binek gibi. O da bitti. Mühür geldi. Liderlik şeylerine saldırı güçleri. Hisar. İleride mesela bizim Age of'a da Hisar gelebilir. Yani işte şehirler için özel bir alan. Geliyor çünkü. Çin yapımı bu da. Bakın yine hızlandırma. Ordunun sefer hızlarını araştırma yani. Başlangıca bak. Sefer hızı.
Toplayıcı koşusu. Bitmiyor ya. Gerçekten bitmiyor. Bakın, birliklerinizin güçlendirmesi sonra artık beşinci kademe. Nereden geldi yani? Kaç zaman sonra ve ne kadar zor bunları yapmak? 145 gün mesela bu da. Bak şu an bu 61 günde neredeyse yarıya gelmiş, yani 130 günlük falan bir şey var. Mana canlandırma diye bir şey ve bu galiba parayla bir geliştirmeydi hatta. Bunu normalde geliştiremiyorsun sanırım. Aynen. Şundan istiyor ve şundan istiyor. Bu materyal kadim kitapta gördüğünüz gibi arkadaşlar doruk parasıyla satın alınan bir şey. Yani bu o kadar pay to win ki adamlar teknolojiyi bile parayla veriyor. Bu alan komple paralı yapabileceğiniz bir şey. Burası hastane, sığınak geliştirme. Bakın simya önemli mesela. Bu da ikmal birlikleri. Burada birbirleriyle şey yapabiliyorsun, kaynak alışverişi yapabiliyorsun. Böyle bir oyun arkadaşlar. Göstereceğim demiştim. Bugüne nasipmiş. 2 milyar 770 milyon bir kale yani hani. İttifaklar yarışıyor Sinan bunda da. Bayağı güçlü ittifaklar var dünya çapında. Hatta nam yapmış isimler falan vardı. Burada da şey gibi düşün. Age of'taki gibi bir sürü krallık var. Çok krallık var. Mesela bu da kaçıncı şeydeydi? Bak, dünya sıralamasında 37 milyar. 143.'de. En çok öldüren yani Erdem birincisi de Zeynep TR diye biriymiş bak. Türkmüş. 136 milyar adam öldürmüş ya. İttifak olarak baktığında 380 milyarlık ittifak şu an birinci. Bak Lonca'nın şeyine bak, 1633. Bakar mısın şu güçlere? Bunun dünya çapında turnuvası oluyor işte. İttifaklar savaşıyor. Bizim eee, çöl gibi düşünün ama çölün son aşaması sadece. Ortada bir hisar var. Onu almaya çalışıyorsun. 4 tane en güçlü ittifak kapışıyor. Yani örnek veriyorum, şu dördü. Zaten şunu ele abi. Arada 100 milyarlık güç farkı var. Şu üçü kapışacak gibi ki YSX ta benim zamanımda da vardı. Bunlar bayağı güçlü. Bak Çin zaten. Minyin. İtemler mesela son seviye bunlar arkadaşlar ve paralı. Bakın bu da paralı bir kahraman ve gerçekten çok yüksek. Yani ücretler çok pahalı. Bunun gücü nereden geliyor ya? Ben çok güçlü bir kale görmedim şu an buranın içinde. 1 milyar var. Allah Allah ya. 332 milyar nereden geliyor? Ha, burada. 6,5 milyarlık adam var. Bakın eşyaları. Altının da üstü bu. Bu kahraman da çok pahalı bir kahraman. Derecesini de efsanevi yapmış zaten. Rütbesi de 8. Abi çok korkunç ya. Gerçekten çok korkunç. Adamın zaferine bak. 7202 zafer, 613 yenilgisi var. Burada bu oyun çok detaylı. Age of'ta ben böyle bir şey isterim mesela. Bu çok güzel olmaz mı ya? Size sorayım. Ya düşünsenize Age of'ta böyle kale detayının olduğunu. Çok güzel olurdu. Kaç zaferin var, kaç bozgunun var, başarılı hücumun kaç, başarısız kaç. Burada bu arada Age of gibi kale sıfırlamak o kadar aşırı kolay değil ama tabii ki de 6,5 milyarlık adam bunu da sıfırlayamayacağı kale neredeyse yok. Ama
Sıfırlayamayacağı yerler de var tabii ki. Hani kale sıfırlamak hiç kolay değil burada o kadar. Age of'taki gibi. Geleyim bir tane kirosu atayım, senin kaleni sıfırlayayım olmuyor. O kirosunu eline verip geri gönderirler. O yüzden başarılı savunma ve başarısız savunma diye ayrı iki tane faktör var. Bu adam mesela %92,15 kazanma olasılığı varmış. Yani kazanmış. Kaç yaralı birliği olmuş şimdiye kadar, kaç düşman yaralamış, yok etmiş, toprak, kaybettiği toprak, düşmanlarından yok ettiği kudret. Bakın 19 milyar 729 milyon kudret yok etmiş adam. O kadar güzel detaylı ki. Ha bunda düşman lideri esir alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de hapishaneye atıp infaz edebiliyorsunuz ya da fidye isteyebiliyorsunuz. Öyle değişik şeyleri de var. Kaynak transferleri. Bak adam 147 milyar 898 milyon cevher göndermiş arkadaşlarına. Yani ben böyle Age of'ta mesela şu detayı isterim ya. Çok güzel olurdu. Başarılı bulurdum. Burada da bir arena var arkadaşlar. Arenada savaşabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Dünya birincisi de 37 milyar demiş. Zaten aradaki farka bakın. Bakın. Burada da var yani. Siteste gibi düşünün. İkinci 16 milyar fark atmış yani. Normal değil mesela. 16 milyar ne abi? İki katı neredeyse. Bak 249 tane kale teması var adamın. 249. Kale temaları falan da var. Burada da var bu arada paralı. Ya şu çok güzel ya. Şu çok hoşuma gidiyor. Bak şu an bana bunu hatırlattı. Şuraya bak 313 milyar kaynak göndermiş ya. Etkinliğini merak ettim. Birinci hep bu mu olmuş? Yo, birinci bile olmamış. 3 tane zafer var ama Lonca'da. Adam tek başına Lonca zaten ittifak ya. Arayüz böyle arkadaşlar. Bakın temalarda bu şekilde. Paralı. Öyle bedavaya ekmek yok. Bir sürü teması var. Güzergah şeylerini de değiştirebiliyorsunuz aynı şeydeki gibi. Tabi bunları parayla almanız gerekiyor. Bunlar olanlar yine hani ve bunda daha da paraya dönen bir şey söyleyeceğim size. İnşallah Age of böyle bir şey yapmaz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kale temalarında üstte yıldızlar var bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece temayı aldın kurtuldun değil. Bu temayı güçlendirirsen, güçlendirebiliyorsun. 5 yıldız yaparsan bununla yapabiliyorsunuz. Tahmin edin bu neyle? Parayla. Parayla yapıyorsunuz. Bunu da kalenizde işte bir yıldız atlatmak için 215 tane ihtiyaç varmış. Yani başarı şansını arttırmak için. Bununla sıfır zaten. O yüzden saymıyorum yani güçlendir desem burada yanacak. Komik bir şekilde sıfır yani hiçbir anlamı yok. 3 taneyle %1. 5 taneyle 2. Yani çok komik oranlar. Eldeki 18 taneyle ki parayla alınan bir şey bu %8 şansım var. Piyade ile piyadenin SP'sini arttırıyor. Bakın süvari o biniciyi falan arttırmıyor. Her kalenin de kendine göre özel yetenekleri var. Maksimum %10 yapıyor mesela. Yargı labirenti diye bir tema.
Atari macerası örnek veriyorum. Bakın bu süvari için bir kale teması. Hani Age of mesela daha bunlara girmedi. Gireceğini zannetmiyorum. Girmesin de lütfen. Esas Pay to Win böyle bir oyun oluyor. Age of'u çok koruduğumu düşünmeyin diye size örnek olarak gösteriyorum sadece. Pay to Win nedir abi? Pay to Win budur işte. Biz yine kale temamızı alıyoruz. Sabit. Yok onu 5 yıldız yap bilmem ne yok. Bak bu bedava verdiği klasik tema sadece sefer hızıyla kaynak üretim veriyor. Güç müç vermiyor. Bu hesapta yine birçok tema var. Ama tabii ki bunları 5 yıldız yapmak öyle her yiğidin harcı değil. Zor. Bakın 615 tane istiyor ya. El insaf abi. El insaf ya. 615 adet ne demek ya? Gerçekten korkunç. Etkinlikleri daha fazla bu arada. Şuradan gördüğünüz gibi. Acayip fazla etkinliği var ama etkinlikleri öyle kolay zannetmeyin. Burada zor etkinlikler var. Öyle. Göstereceğim demiştim. Göstereyim dedim. Yani bazen ben böyle çok şeyi koruyormuşum gibi oluyor Age of'u. Ama ben arkadaşlar gerçek Pay to Win oyunun ne olduğunu gördüğüm için o yüzden Age of bu kadar aşırı Pay to Win gelmiyor bana. Yine bir yerlerde kriter koyuyor. Bu oyunun hiç kriteri yok ya. Gerçekten yok. Abi 3 kafayı 10 bine veriyor ya. Yani 4400 liraya veriyor. Ve bakın yani hani verdiği şeyler böyle çok wow şeyler falan da değil. Size yanında işte imparatorluk parası falan da vermiyor. Bunu veriyor. 22 bin artı 10 bin mücevher veriyor. Bunda iki tane tip para var. İşte hani bu da doruk gibi düşünün. Çünkü bunu da böyle zor kazanıyorsunuz. Kıymetli bir şey. Parayla almanız gereken bir şey. Böyle imparatorluk parası için diğeri var. 3 kafa ya, 3 kafa ve bunu da aynı şekilde 5 yıldız yapmak da çok zor. Bayağı bir kafa istiyor. Detayını göstermiyor şu an ama yani gerçekten şöyle elimdeki kahramanlardan göstereyim. Bakın. Düşük bir tane varsa. Bakın madalya. 20 madalyaya bir tane seviye atlayacak bu. 2 tane eksik. Ve daha en dandiğinde parayla bunlar max da hani böyle orta düzey varsa onu da göstereyim diye şey yapıyorum. Teçhizatları da görüyorsunuz. Ha bakın mesela 50 kafa. Bakın bu da parayla olanlardan mesela. Daha uygun fiyatlar bu. Böyle bir şey işte yani gerçek pay to win bence budur. Hemen ben diğer oyuna geçeyim. Öyle arkadaşlar. Sıfırlamayı zorlaştırmaları şart. Yüzük sıfırlamayı getirmeleri şart. Hızlandırmaları daha çok vermeleri şart. Ve bence kaleler arası kaynak takasın olması da çok çok güzel olur. Ağzıma soktum mikrofonu. Ve bence istatistiğin görünmesi de çok güzel olur. Ben buraya tıklasam işte hani şurada bunların yerine
şu kadar saldırı yapmışım, şu kadar kaybetmişim, şu kadar adam kesmişim falan diye görsem daha mutlu olurum abi. Daha çeker yani. Hani savaş oyunu bu. Orada gördükçe böyle daha çok şevke gelirsin. Yapmamışlar. Daha o yüzden geliştirilebilir çok şey var Age of tarafında. Yani araştırmaya falan çok da kızmamak lazım. Bu tarz oyunlarda geliyor arkadaşlar. Yapıyorlar. Ha, buranın tek sorunu neydi? Erken çıktı. Doğru. Ama onun da önüne geçmek için ne yaptılar? Materyal getirdiler ki Krakenler alıp başına gitmesin. Ve inanın diğer oyunlarda falan böyle yok detay. Krakenler tık 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 alıyor. Sınırsız. Pıt 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 güçleniyor. Güçleri gördünüz abi 37 milyar falan ya. Korkunç. Bizde yine 720 milyon. Daha çok yolu var bu oyunun. Ya Ömer, katılıyorum sana uygun ücretlendirme falan ama bu sefer de adamlar ne yapıyor? Midas'ta falan mesela çark getiriyor, bonus getiriyor, 1'e 2 veriyor. Yani bir şeyler yapıyorlar ya. Ben Age of o kadar mesela şunlar gerçekten uygun bu arada. Adam sana bedava veriyor bunları mesela bak şu an. Bu paketler de çok iyi bu arada. Bayağı iyi paketler. Yani şu mücevherleri böyle bulamazsın kolay kolay. Komik meblalara bak. Ya hani böyle çok para diyorsunuz da 224 liraya hamburger yiyemiyorsun dışarıda ya. Gözünü seveyim. Hamburger parası değil şu. Yani örnek veriyorum. Ne bileyim bugün evde yemeğini yiyorsan, bu oyunu da gerçekten seviyorsan evde yemeğini yedin. Al abi 225 liraya şunu o zaman. Hamburger parası bile değil yani. Hele şu falan yani abartmıyorum. Nerede mesela? Şöyle göstereyim daha kolay. Şu 47 liraya en uygun paket. Yani şey değil, kötü değil. 47 liraya gayet güzel veriyor özel hediye. Çok şey değil ya da bir ayda bir en azından gerçekten bu arada çok sağlam veriyor. Şey, krallık hazinesi. Yani inanın çok sağlam veriyor. Böyle güzel veren bir oyun yok. Fiyat performansa baktın ayda bir defa şu ödemeyi yapıyorsun. Buradan aldığın hediyenin haddi hesabı yok ya. Hiç yatırım yapmıyorsan ayda bir kere şuna yatırım yap. Bilmiyorum bu yani hani çok zor bir şey değil ya şu. Ve burada aldığın şey de gerçekten çok korkunç. Fiyat performansa baktığında çok korkunç. Yani böyle bir bolluk yok. Onu net söyleyeyim. O yüzden hani iyi yanları da var, kötü yanları da var. Çok da yermemek gerekiyor. Gerçekten beter oyunlar var yani. Ve orada da kaleler var. Bırakmıyorlar oyunu bakın. Yıllardır oynuyorlar. Age of'u ben o yüzden seviyorum. Grafiklerinde zaten aradaki farkı da gördünüz. Grafikte çok fark var. Bir oyun oynarken seni eğlendiriyorsa, görsellik de tatmin ediyorsa bir şuna bak gözünü seveyim. Az önce şeyden çizgi filmden çıkmış gibiydim yemin ediyorum ya. 170 milyon, 180 milyon yapmıştım oradaki kaleyi. Çok kısa sürede yapmıştım. 5 yıl önce falan satmıştım. Yani bakın 5 yıl önce iyi de paraya satmıştım. Bir cep telefonu parasına satmıştım. İyi de gitmişti. Değerliydi, oyun da değerliydi. Dünya turnuvasında ödülleri falan vardı çünkü. Belki ileride Age of'ta da olur o. Çünkü Age of'ta yine Çin yapımı üstüne geçtim. Bunun adının duyulmuşluğu da var. Age of bilinen bir oyun. Eskiden beri, küçüklüğümüzden beri bilgisayarlarda Age of'la büyüdük. Bir 2 3 4 derken bu zamanlara geldik. Yani her şey olabilir o yüzden. Ben geleceğini bir tık açık görüyorum. Evet, bazı şeyleri çok erken davranıyorlar.
Artık tez canlılıktan mı, heyecandan mı, oyunu daha mı büyütmek istiyorlar bilmiyorum ama buna da şöyle olumlu bir taraftan bakalım. Abi yazılımcılara uyumuyor. Adamlar uyumuyor yani belli. Arka planda deli gibi çalışıyorlar. Oyunu bir yerlere getirmek, bir şey yapmak istiyorlar. Evet bazen ters tepiyor. Olabiliyor. Ben de sizin kadar çok söyleniyorum birçok konuda. Ama yani baktığımızda temelde grafik olsun, ayar olsun. Yani gerçekten güzel oyun ya. Hakkını yiyemem. Ben zevk alıyorum. Zamanımı da alıyor. Böyle aşırı da almıyor. Çok tatlı bir keyfi var. İçindeki insanlar da güzel, siz de güzelsiniz. Keyif alıyorum ben ya. Hani bırakmayı o yüzden hiç düşünmüyorum şu an. İleride ne gösterir bilmiyorum. Ha Kraken'le fark açılacak mı? Evet arkadaşlar açılacak yani. Mecbur açılacak abi. Parayı yatırıyor adamlar yani. Hani gerçek hayatta da öyle değil mi yani? Bununla bir değiliz yani bu adamlarla. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edip yolumuza bakalım. Sen bugün başka bir oyuna başlasan da onda da aynısı olacak. Kendimizi kandırmayalım. Burada emekleriniz varsa, kaleniz varsa yani devam edin. Bırakmayın derim ben size. Bir de şöyle bir şey daha var burada. Bak Oğuzhan'ın bahsettiği konu var. Abi çok rahatsız oluyorsan Kraken'den boş krallıklar var. Güçsüz krallıklar var. Git baba sen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda değilsin ki. Hani ben de söylüyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde bak ne diyorum? En çok keyif aldığım Görkemli'deyim. Ama burada olmak zorunda değilsiniz. Herkes burada olmak zorunda da değil ki. Git abi amatör topçularla top oyna, geliştir kendini, gel sonra Şampiyonlar Ligi'ne. Hani seni gidip de oyun zoraki buraya koymuyor ki. Sana imkan veriyor. Git diyor, göç et diyor. Hatta aktif değilsen, kalen o krallıkta güçsüzse sana özel teklif yapıyor. Bakın benim bir tane boş hesap var. Ona ne zaman girsem, ayda iki kere, bir kere falan giriyorum. Her seferinde karşıma çıkıyor. Zorla beni o krallıktan atacak. Diyor ki bak diyor sen gelişmemişsin diyor git başka krallığa. Yani gidebilirsin abi. 60 milyonluk kalenin kral olduğu krallık da var yani. Bazı şeyleri gereksiz söyleniyoruz diye düşünüyorum. İlla ki sen 500 milyonluk adamın etrafında olmak zorunda değilsin. Tercih meselesi. Ha, oyun açmaz göç möçü, sıkışır kalırsın. Okey anlarım ama sen göç edebiliyorsun ve zayıf krallıkları da oturup burada yayında tek tek inceliyoruz. Güçlü krallık hangisi, zayıf hangisi? Mesela Yusuf diye bir arkadaş var. Abi dedi ben güçsüz krallığa gideceğim. Oradaki valide birinci olacağım. Orada kendimi geliştireceğim. Sarı kafalarımı alacağım. Kendimi toplayacağım dedi. Bak bu da bir stratejidir. Bu da bir bakış açısıdır. Bu da bir yaklaşımdır. Yani sen gidip milyonluk adamların sofrasına oturuyorsun. Abi benim param yok diyorsun. Sana derler ki kardeşim bu sofraya niye geldin o zaman? Diğer sofraya git, orada otur, orada yemeğini ye. Onlar da kendi arasında eğlensin. Bak Hamburg yazmış. Çıkıyor aramızdan yani bütün valilerde birinciymiş. Git baba kapış orada eğlen. Serkan hoş geldin. Ömer saatlerce savaşta haftada bir kere oluyor be. Haftada bir günümüzde ayıralım. Bak herkes anladı artık. Abi pazar yayın var mı? Var mı? Var. Pazar yayınımız var. Pazar hep birlikteyiz. Fix standarda bağlı da o. Onun dışında mesela şimdi KVK var. Krallık içi savaş yok. Ne yapacaksın abi? Bir hafta hazırlık aşaması. Yani bir savaş mavaş yok ki vaktini geçireceğin bir şey. Kaynak toplamaya gönder. Kabile kes. Günlük görevlerini yap. Kapat geç. Bak mesela saatlerce girmedim oyuna. Bitti yani görev kalmadı ki yapacağım. Gemimizi gönderdik, kabilemizi kestik. Teknik puanlarımızı kaptık. Mağazadan ödüllerimizi aldık. Bitti gitti.
Serkan şunu atıp durma ya. Şirek şeyi. Vallahi Ömer, o kadar güzel savaşlar var ki dokuzdaki arkadaşlarla da beşteki arkadaşlarla da o kadar keyifli savaştık ki. Yani şu tablo gerçekten çok keyifliydi. Dokuzda da çok fazla Türk var. Mesela bak bunu aklımdan silemiyorum. Bir Belisarius'u var. Çok güzel, çok sağlam. İzliyorsa buradan selam olsun. Sağlam bir Belisarius'u var Lady Shibari'nin. Paso benim Lubu'yu gördükçe hemen Belisarius'u salıyordu üstüme. Benim Kiros'u görünce de kendi Lubu'sunu kaçırıyordu. Güzeldi. Alperen'le yine Koit Tsunami vardı. Aşağıda kaldı, geçtim. Onunla güzel savaştık. Mert Kayhan mesela bak, Miyamoto'su güçlü. Artık ezberliyorum savaşa savaşa. Gerçekten böyle bir yerden sonra oturuyor kafana. Mert'le mesela savaştık. Miyamoto'su sağlam bayağı. Bütün yatırımı neredeyse Miyamoto'ya yapmış. İkinci, üçüncüyü çok çıkartmıyor o yüzden. Miyamoto ile ağırlıklı takılıyor. Bayağı Türk var ya. Gerçekten çok Türk var. Alpay okçusu sağlam. May okçusu sağlam Ramses'i. Yoksa bununki şey miydi? Alparslan da olabilir. Yok ya, Ramses'ti bu diye hatırlıyorum. Bir tanesinki Alparslan olabilir ama Alpay'ın da çünkü okçuydu. İkisi aynı anda saldırıyordu bana. O yüzden çok şey hatırlayamadım. Yani güzel savaşlar verdik. Güzel eğlendik. Mertçe savaştık. Onlar da aynı şekilde. Küfür, hakaret olmadan güzel bir fili geride bıraktık, işin gerçeği. Sinan bak, bu arada hani Hamburg zaten bak içimizde var. Bunu deneyen, yapan biri. Yapılabilir abi bunlar. Gideceksin göçle, kendini geliştireceksin. Oyununu da oynayacaksın. Kendi denklerine kapışacaksın. Haklısın abi. Bana da şimdi sırf Kraken'in olduğu krallıkta olsam inan canım sıkılır. Modum düşer. Yani çünkü ya düşünsene, kafana çıkartıyorsun tak. Kafana vuruyor, atıyor içeriye. Kalenin sıfırlayacak, sürekli kalkan bas. O tehlike. Abi zor, zor. Ama kimsenin burada olmasına gerek yok. Yani onların içinde olmak zorunda değilsin ki. Senin de bir ligin var, senin de denklerin var. Git kapış onlarla, vur, indir, sen de parçala. Sen de bir stresini at. Oğuzhan, oyundan komplarını at, inceleyelim, sonra da bitirelim. Enes hoş geldin. O dokuzla savaşı vallahi çekemedim, koyamadım. Çok paylaşmak isterdim. Çok sağlam, böyle güzel kendi içimizde savaştık, takıldık. Keyifliydi bayağı. Hemen şunu farm'a göndereyim. Saat 12 olmuş. Farm ekibi yapmadığım için kasması uzun sürüyor. Sabah 9'da falan ancak dönüyorlar. Lubu kıtası falan. Boğazım kurudu konuşmaktan. Olsan at istersen, inceleyelim, çıkalım. Atmazsan ona göre yayınımızı sonlandıralım. Ben de dinleneyim. İçeriye geçeyim. Malum yarın iş var. Keşke emekli bilmem ne böyle hani bütün günümü adayabilsem de. Zor. Bak daha bineklerime doğru düzgün bakamadım. Daha biraz daha güç atlayabilirim. Atlayamadım. Biraz ilgilenmem lazım. Vakit bulamadım.
Ödül gitti kesin bak. Aynen. Yeni bir gemi bulacağız. Şunu verelim. Ya veriyorum yağmalıyorlar. Vermiyorum varıyor. Abuk sabuk. Gerçekten sinir bozucu bir şey. Şeyi merak ediyorum ya. Olsan mesajın yok. Harikaya bakacağım. Atmazsan sonrasında artık yayını sonlandıracağım. Kim ne yapmış onu çok merak ediyorum. One for All sitesilerin ittifakı. Bugün hiç savaşmışlar dördü. Bir ittifak savaşmış. Kazanmışlar 9'a karşı. 9 ne yapmış? Birinci ittifakları. Bugün 3 savaş vermişler. Üçünde kazanmışlar. Beşi onu ve kendi krallıklarından 9'la kapışmışlar. Almışlar. Bayağı sağlam puan kasmışlardır. Görkem'e bir daha bakacağım. 5 bugün bir tane savaş yapmış. 26 ile bizimkileri almışlar. Saatsizler dediği herhalde şey ne olduğu belirsiz mi? Niye öyle olmuş? Dördüncüde de yine 5 var. Bu da diğer ikinci ittifakları. Biliyorsunuz buna ittifak arkadaşlar. İki tane savaş yapmışlar. 10 ve 40'ı yenmişler. 9, 2 bozgun almış. Bu zaten benim ekipti. Sunday 19. Bu da King of Plunder 40'tan bir ekibe de kaybetmişler. 9'un ikinci ittifakı bugün 2 yenilgi almış. Krallık 2 bugün hiç savaşmamış. Hepsi üçünde savaşmış. Onda da zaferi niye böyle kırmızı ile çizmiş? Bak. Bozgun gibi şey de dağınık. Bu bozgun olabilir. Emin olamadım. Ama 502 puan aldığı için zaferdir büyük ihtimal. Burada bir bozukluk var. Hani kalkan zaferde şöyle oluyor bu arada. Zafer işareti bu. Bu bozgun işareti ama yazı zafer. Bakın oyunda mesela yine bir hata. Yani olmaması gerekiyor. Neyse. Dün 5 savaş yapmışlar. 3 zafer 2 bozgunları var. Bizim Tigers yenmiş. 40'ın birini kaybedip birini kazanmışlar. Bizim birinci ittifak Valinor. Bugün bir savaş yapmış, almışlar. Dün 5'e kaybetmişler. Bir de 34'e kaybetmişler. Bir 2-2 çıkmışlar yani bu hafta. Kötü. Yani daha iyi beklerim. Valinor çünkü bizim güçlü ittifakımız. İyileri topladığımız ittifak Valinor şu an. Gerçi F'ye de aldık ki dengelemek için. 34 bugün 2'de 2 yapmış. 40'lı 2'yi yenmiş. 194 saymıyorum. 34'ün ikinci ittifakı bugün 1'e 1 olmuş. 40'ı kaybetmiş, 130'u yenmiş. 130 hep dün savaşmış birinci ittifakları. 4 galibiyet var. Ama yani hani eşleştiği krallıklarda böyle bilmiyorum yani güçlüsü var mı? Hiçbir fikrim yok. 9 ne yapmış? 9 9'a kaybetmiş. Görmüştük zaten birinci ittifak kazanmış bu ikinci ittifak. Krallık 2'yi yenmiş. Bugün 3 savaş yapmışlar. 40'ı da yenmiş. Krallık 2'nin ikinci ittifakı bugün 2 savaş yapmış. 130'u kazanmış, 34'ü kaybetmiş. Biz bugün 2 savaş yapmışız. Saatsizler kaybetmiş. Bu saatsizler bu tek başına çok... Bu ne lan? Bu ne oğlum? Rezil rüsva olmuş. Hakikaten bu ne? Hiç kimse gelmemiş. Saatsizlere keşke grup açmasalardı. Yani puan bile gelmemiş. Çünkü ortada puan yok. Katılan yok ki. 4 kişi gitmiş adamlar. Hani katılım olsaymış 4 kişi. Biri bu kadar ciddi puan kasıyorsa karşısı çok güçlü değildir. Binaları aldığı için kazanmışlardır. Oğlum hiç böyle bir şey görmedim ya.
Olsam ben seni nasıl ekleyeyim sen beni bulamadıysan? Muhammed, yendiniz mi? Elinize sağlık. Tolga hoş geldin. Aleykümselam. Sağ olasın. İyiyim. Sen nasılsın? Ya şu canımı sıktı ha şu manzara. Saatsizler dedi işte büyük ihtimal seçmeyenleri bir tane şey yapmışlar. Ama abi bu da yani hakikaten çok kötü ya. Yani hani hiç puan almamışız bir de karşıya puan vermişiz. O kadar çöp ki hani bak 300 puan falan da yok. Sıfır. Boş. Çünkü savaşan yok. Bunu niye kurdular ya? Olmaz ya. Bak bu olmaz. Boş yere beşinci krallığa puan gitmiş. Neyse. Buradan savaşan 4 kişiyi de tebrik ediyorum bu arada. Elinize sağlık. Karaoğlan, Kartın, Sabrayor, Clarky. Dün 3 savaş yapmışız. 2 galibiyet, bir yenilgi var. Tigers kaybetmiş. Krax var burada bak. Bu Kraken arkadaşlar. Bizde Kraken olmadığı için çok normal. Ekincan'la Space güçlü kaleler ama Kraken farklı bir seviye oluyor. Maalesef yetmiyor işte. Kraken farkı oluyor. Yoksa iyi puan kasmışlar ki sadece yani 29 kişide 2 kişi katılmamış. 27 kişi katılmış da şu adamı şöyle göstereyim. Bitti zaten bakacağım da. Ha 40'ın ikinci ittifakına bakalım bir de. Bugün 34'ü yenmişler. 5'e kaybetmişler. Dün hiç galibiyetleri yok. Bu ikinci ittifak bayağı kötüymüş. Görkem'den göstereceğim şimdi size. Cracks'e. 200 küsür milyon gücü var diye hatırlıyorum ben Cracks'e. O yüzden çok gerilerde değildir diye düşünüyorum. Puanda kasmış, bayağı kasmış yani. Bak Türk varmış burada. Evet, 200 milyon diye hatırlıyorum. 196 çıktı. 197 hatta. Yani güçlü bir kalesi var bunun. Krallık 2'de. Hatırlıyorum çünkü filde denk gelmiştim. İttifak olarak Valinor'umuz bayağı önde götürüyor. 34'ün ikinciliği var. Krallık 2'nin ittifakı da üçüncü. Aslında her yerde birinciyiz. Hani şu an hakkımızla gidiyoruz. Burada da birinciyiz. Ki farkı bayağı biraz açmış durumdayız yani. İkinci ittifakları çok kaybetmiş. 9 ile 40 arasında pek bir fark yok. İttifak olarak baktığınızda 34'ün bu arada Kraken'in çok fazla arkadaşlar. Aktif kale sayısı büyük ihtimal daha düşük olduğu için geride kalıyorlar. Ama 34 güçlü. Yani KVK'da gelse kafa kafaya gideriz öyle söyleyeyim. Güçsüz bir krallık değil. Burada görünmediğine bakmayın. Buradan az çok aslında oturuyor görüyorsunuz. Mesela bakın Stacey'lerin ittifakı dördüncü. Ne demek bu? Şafak'ta harika da yeterli performansı göstermiyorlar ekstradan. Geri kalan noktalarda da tabii ki hani daha tam kasamadılar, kasılamadılar. Çünkü hep onunla eşleştiler. İki müttefik olduğu için böyle alt alta denk gelmiş. 6. sırada 9 var. 7. sırada da 5 var. Bu da farklı bir sıralama olarak düşünebilirsiniz. Mesela 9'un ikinci ittifakı da 8. sırada. Bizim 26'nın da ikinci ittifakı 9. sırada. Krallık olarak güzel gidiyoruz. Her şey yolunda. Maşallahınızı alırım. İnşallah böyle devam edecek. Ama gördüğünüz gibi KVK'da da 40 ile eşleştik. Ne yapacağımıza karar verip sizlerle paylaşacağım. Ne diyorsun ya Muhammed? Sitesinde Angry Spear varsa nasıl kazandınız ya? Adamlar şey mi yetişemedi mi? Harita büyük diye mi şey yapamadı? Allah Allah ya. Helal olsun valla. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir zafer. Kale sıfırlamanın dışında şey yapmıyorlar demek.
Taş ocağı bitiyor. Ahırı yapacağım. 31. Şu binayı 33 yapmak için ahırı 31 yapmam gerekiyor. Yarın bir krallık buff'ı alıp basarım ahırı. Üniversite 15 gün istiyor arkadaşlar. 31'den 32'ye geçiş. Buff'sız. Bilginiz olsun. Bosslar çok etki ediyor harikada. O bayağı öne geçirmiştir ama onların hatası olmuş. Elinize sağlık vallahi tebrik ediyorum. Helal hoş olsun. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayalım. İçerikleri beğeniyorsanız lütfen devamının gelmesini istiyorsanız desteğiniz kıymetli. Yorum yazarsanız da çok memnun olurum, mutlu olurum. Yorum atabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi haftalar diliyorum sizlere. Altem'e hoş geldin. KVK'da evet eşleştik, görüşeceğiz. Bakalım. Puan vermememiz gerekiyor 40'a yani size bu farkın kapanmaması için. Ona göre bir önlem alacağız.